Murat, Kütahya'ya geldiğinde Karamanoğlu yeni bir elçi gönderdi ve barışmak istediğini iletti. Fakat Murat daha önce kendisini tehdit ettiği için artık vaktin geç olduğunu, asker topladığını, savaşın kaçınılmaz bulunduğunu, zaten Karamanoğlu'nun sürekli ahdini bozduğunu, gazaya giderken arkadan onu vurduğunu söyledi. Bu sözlere karşı Karaman elçisi, askerlerinin savaş için yeterli bulunduğunu, barış tepkilerindeki asıl amacın arkada kalacakların zarar görmemesi olduğunu, aslında kendi askerlerinin onlardan aşağı olmadığını, savaşa hazır bulunduklarını yüksek perdeden ifade edince 1. Murat çok kızdı ve elçiyi huzurundan kovdu. Hemen sonra Karahisar'a geldi. Burada birkaç gün oturdu ve veziri Ali Paşa gelip onunla burada buluştu. Karaman elçisi ise beyinin yanına varmıştı. Durumu beyine bildirdi. Karamanoğlu'na yönelik 1. Murat'a sarf ettiği sözlerden kastın Alaaddin Bey'i ortadan kaldırıp Konya ve Larende'yi almak olduğu kanaatine varıldı. Alaaddin Bey hemen Tatar ve Türkmenlere haber saldı. 1. Murat'ın amacının Larende'yi zapt etmek olduğunu, bunun yerine kendilerinin karşı hata geçip Bursa'yı hedef almaları gerektiğini bildirdi. Elçiye Osmanlı askerinin sayısını sordu. 70.000 kişi olduğunu öğrenince kendi askerinin ondan fazla olduğuna kanaat getirip daha da rahatladı. Taraflar arasında Frenk Yazısı denilen bir araziden ismini alan Frenk Yazısı Savaşı yapıldı. İki ordu karşılıklı olarak bir gece birbirini izlemiştir. Sabah olduğunda güneş yeni doğduğu vakitlerde ordular savaş halini aldı. Murat kendi adamlarıyla ortada durdu. Yaya askerlerinin önüne, atlıları geriye koydu. Böylece merkezi ana güç oluşturulmuş oluyordu. Büyük oğlu Bayezid sol cenahta, Firuz Bey, Hoca Bey ve Kastamonu askerleriyle duruyordu. Onların yanında Murad'ın vasalı olarak orduya çağrılmış Laz ve Sırp askerleri de vardı. Bunlar bu kolun ucunda yer aldı. Sağ kolda ise küçük oğlu Yakup Çelebi ve Karasi Bey'i Eyne Subaşı, yine Murad'ın Rumeli yakasındaki Hristiyan birlikleri bu kolun ucunda yerleşti. Kara Timurtaş, Germiyan askerleriyle ortada göğüste durdu. Saldırıya ilk geçenler Karamanlılar oldu ve soldaki Samagar ileriye yürüdü. Onu Osmanlı tarafından ön saflarda bulunan Timurtaş Paşa karşıladı. Teberrük de sağ koldan hareket etti. Tatar ve Varsaklar ok yağdırarak onu koruma atışıyla destekliyorlardı. Şehzade Beyazıt bunu görünce hemen babasından izin istedi. Murat ona izni verince sol kanattaki askerleriyle yıldırım gibi yetişti. Onun hücuma kalkışı üzerine arkasından sol kanadın ucuyla yer alan Firuz Bey, Hoca Bey ve sağ koldaki Kutluca Bey saldırıya geçti. Ayrıca ordunun en önünde ortada yer alan Timurtaş Paşa ileriye yürümeye başladı. Büyük bir çatışma başladı. Karamanlılar bu toplu ve ağır hücuma dayanamayıp dağılmaya başladı. Önce ilk saldıran Samagay, sonrasında diğer askerler kaçmaya başladı. Onları Tatar ve Varsak grubu izledi. Karamanoğlu Alaaddin Bey ise kendi birlikleriyle yalnız kaldı. Ancak o da tam karşısında olan Timurtaş Paşa'nın saldırısı üzerine çekilmek zorunda kaldı. Ordunun ağırlıkları Osmanlı askerince yağma edildi. 1. Murat Karamanoğlu'nun eşyalarını ve harp aletlerini Timurtaş Paşa'ya hediye etti. Karamanoğlu Konya'ya çekildi. 1. Murat arkasından gidip şehri kuşattı. Sultan şehrin yağmalanmamasını emretmesine rağmen sultanın emrini dinlemeyerek yağmaya kalkışan Sırp askerlerini idamla cezalandırdı. Karamanoğlu Alaaddin Bey'in eşi Murad'ın kızı Nefise Hatun babasına kocasını affetmesi için yalvardı. 1. Murat elini öpmesi şartıyla serbest bıraktı. Kendi oğlu Savcı Bey'i gözlerine mil çektirdikten sonra boğdurarak öldüren 1. Murat, kızının kocasına bu kadar merhametli davranması 60'lı yaşlarına gelmiş olmasından kaynaklanıyor olmalıydı. 1. Murat Konya önüne çekilip Beyşehir'i tekrar ülkesine kattı. Antalya Bey'i Tekeoğlu'ndan itaatini istedi. İtaatini kabul etmeyen Tekeoğullarını ele geçirdi. Bosna Krallı'nın tehdit ettiği İşkotya hakimi Balsiç, Kuzey Arnavutluk Uç Bey'i Kula Şahin'le beraber Bursa'ya gelip Murad'a bağlılığını arz etti. Balsiç kendisini Sırp kralı neslinden saymakta ve Bosna Kralı ile çatışmaktaydı. Bosna Kralı'nı tanımadığını söyleyen Balsiç, Şahin ile birlikte Bosna üzerine sefer yapıp kralı tekrar bağlılığa zorlayacaklarını anlattı. 1. Murat bunun üzerine Şahin'e Bosna'ya akın emri verdi.
Kula Şahin, Murad'ın emriyle Bosna üzerine akınlar başlattı. Toplica Nehri kenarında bulunan ve Plošnik diye adlandırılan yerde karşısında düşmanı bulamayan Osmanlı kuvvetleri bir anda ganimet için yağmaya gelişmeye başladı. Bu sırada askerlerini zapt edemeyen Şahin Paşa'nın yanında sadece 2000 kişilik Akıncı Birliği kalmış, kalan 18.000 kişi ise yağmaya devam etmiştir. Oysa ki Sırp ve Boşnak kuvvetleri bu kuvvetleri izlemekteydi ve bu durumu fırsat bilen 30.000 kişilik ortak kuvvet bir anda Osmanlı'nın karşısına çıktı. Sırplar merkezde ağır zırhlı ve kanatlardan okçu hafif süvari desteğiyle saldırıya geçtiler. Bu arada 2000 kişilik Türk Akıncı Birliği ve Şahin Paşa vuruşa geri çekildi. Şahin Paşa canını zor kurtardı. Sırplar hızla yağma ile meşgul 18.000 kişilik Akıncı kuvvetine yöneldiler. Neye uğradığını şaşıran, disiplini bozulan Osmanlı kuvvetleri hiçbir şey yapamadılar. 18.000 kişilik birlikten sadece 5.000 kişi bu ortak ordunun elinden kaçabildi. 1. Kosova Savaşı'nda ardından söz edeceğimiz Miloš Obilić de bu Sırp ordusundaydı ve okla yaralanan Sırp askerlerinden biriydi. Bu hezimetin en büyük nedeni disiplinsizlikti. Aynı zamanda Osmanlı'ya ihanet eden Balsiç'ti. Balsiç, Bosna kralı ve Sırplara Şahin'in akınını haber vererek ihanet etmiştir. Sırplar ve Boşnaklar bu büyük galibiyetin ardından cesaretlendiler. Türkleri Balkanlardan atmanın hesaplarını yapıyorlardı. Sırp kralı Lazar, Plošnik Savaşı'ndan sonra cesaretlenerek büyük bir Balkan ordusu oluşturmaya başladı. Lazar, Türkleri Balkanlardan kovmak istiyordu. Aynı zamanda Karaman Seferi'nde idam edilen yağmacı Sırpların intikamını almak istiyordu. Bunun üzerine Lazar, topladığı 100.000 ile 300.000 kişi arasında orduyu harekete geçirdi. Bu ordunun 500.000 kişilik bir ordu olduğunu belirten kaynaklar da vardır. Osmanlı ise 40 ile 60.000 arasında bir ordu ile Balkan ordusunu Kosova Ovası'nda karşıladı. Osmanlı ordusu genel olarak sağ kanat, sol kanat, merkez olmak üzere büyük gruplar halinde konumlanmıştı. Balkan ordusunda zırhlı birlikler en öne yerleşmişlerdi. Balkan ordusu sol, sağ ve merkezden oluşmaktaydı. Bu orduda birçok milletten askerler bulunmaktaydı. Osmanlı'ya kıyasla çok daha büyük bir orduydu. Savaş iki ordunun küçük karakol kuvvetlerinin çarpışmasıyla başlamıştır. Balkan ordusunun okçu birliklerinin başında bulunan Yorgi, Ali Paşa tarafından yakalanıp öldürülmüştür. Sonrasında iki taraf arasında önce bir top ateşi muharebesi başladı. İlk olarak Balkan topçuları ateşe başladı. Fakat attıkları gülleler Osmanlı birliklerinin içine kadar ulaşamadı. Düşman gülleleri kısa düşüyor ve kimseye zararı dokunmuyordu. Bu ateşe Osmanlı topçuları karşılıkta bulunarak düşman üzerine ateş açmışlardı. Osmanlı topçusunun gülleri düşman birliklerinin içine kadar ulaşmış ve oldukça etkili olmuştu. Balkan ordusu ciddi zayiatlar verdi. Bu topçu ateşi ve okçuların ok atışlarıyla desteklenerek Osmanlıların taarruzu başladı. Yakup Çelebi komutasındaki Osmanlı sol kanadıyla merkezin birinci hattını oluşturan Yeniçeriler kuzeye doğru ilerleyerek Lap suyunu geçip düşmanın sağ kanadı ve merkezi üzerine saldırmışlardı. Bu sırada diğer birlikler konumlarını bozmamış ve yerlerinde bulunuyorlardı. Bir süre ilerleyen bu birlik bir süre sonra geri çekilmeye başlamıştı. Balkan ordusu da bunu fırsat bilip daha çok yüklenmeye başladı. Osmanlı sol kanadı çok fazla zayiat vermeye başlamıştı. Sol kanat artık merkezden ayrılmaya başlamıştı. Savaşın şiddetinden ortaya çıkan toz nedeniyle göz gözü görmüyordu artık. Murat merkezden biraz asker göndererek sol kanat ile arasındaki gediği kapatmıştır. Aynı zamanda sol kanada biraz daha destek vermiştir. Sağ kanadın başında bulunan Yıldırım Bayezid karşı hücuma geçerek düşmanın taarruzunu yarmaya başlamıştır. Yarma harekatını gören Ali Paşa ve diğer paşalar desteğe çıkmıştır. Yıldırım bu yarma harekatı sırasında atı vurulmuş ve alttan düşmüştür. Yedek atını alıp tekrar yarma harekatına devam etmiştir. Bu sıralarda sol kanadın ve merkezin sağlamlaştığını gören Boşnak ve Bulgar askerleri birdenbire geri çekilmeye başladı. Osmanlı sağ kanadı karşısında Bulgar askerleri hücuma cesaret edemeyerek kaçmak için fırsat aramaktaydı. Aynı gruptaki Boşnak askerleri de Sırplarla olan aralarındaki eski bir düşmanlık nedeniyle Kral Lazar ile çalışmayı istememekle beraber sadece Osmanlıların taarruzlarından kendilerini korumaya çalışıyorlardı. Özetle Bosna Kralı'nın kuvvetlerinden bir kısmı Osmanlılardan yılmış, öteki kısmı da Sırplara küskün olduğundan dolayı istekli olarak savaşmıyordu. Balkan ordusu bu taarruzlardan bunalmış ve yorulmuştu. Birçok asker geri çekilmeye başladı.
Bu geri çekilmeler diğer askerleri de teşvik etti. Bütün ordu dağılmaya başladı. Bayezid ise kaçan düşmanı kovalamayı bırakmadı. Savaş meydanı artık sessizliğe kavuşmuş ve Osmanlı süvarileri kaçan düşman atıklarını takip etmek ve temizlemekle uğraşırken 1. Murat cesetler arasında dolanıyordu. Cesetler arasında gizlenmiş, Miloš Obilić tarafından hançerlenerek yaralandı. Bir süre sonra da vefat etti. Osmanlı tarihinde savaş meydanında vefat eden ilk ve tek sultan 1. Murat'tır. Bize destek olmak ve devamını dinlemek için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız.